Evet, Kapadokya'dayız. Neden Kapadokya'ya geldik? Valla ben Kapadokya'yı çok seviyorum. Etrafımızda balonlar şu an. Tabii, tabii. Büyüleyici bir yer bu arada. Kesinlikle kaya otelleri, yeraltı şehirleri, bir de özellikle insanlığın gayretle, çabayla, alın teriyle neler yapabileceğinin en büyük ispatı. Benim idolüm, dayım rahmetli 33 yaşına kalp krizi geçirdi. Sonra kendi kendime söz verdim. Ben doktor olacağım, kalp damar cerrahı olacağım. Allah korkusu yok. Meslek sevgisi yok. Yetişen kişi yok ama kalp hastalığından muzdarip hasta çok. Vefatlar çok. Gün gelecek, belki kanser diye bir şey kalmayacak. Gelecek derken ne kadar yakın bir zamanda öngörüyorsunuz bunu? Yani o dönemde ne oldu? İnsanlara ne yapıldı? Yani Covid O dönemde avuç avuç içilen ilaçlar oldu. kesinlikle laboratuvarda üretilmiş. Yapay bir virüs. Covid'in kalp krizi risklerini arttırdığını, genç yaşta inmeler oluyor. Yıllardır yaşamla ölüm arasında o ince çizgide görev yapan bir cerrahsınız. İnsanın ötesinde, bu dünyanın ötesinde, bizim 5 duyu organımızla algıladığımız boyutun ötesinde hakikaten daha yüce, daha ulu, ilahi bir gücün, Allah'ın hikmetlerine şahit olduğum çok acayip bir an oldu dediğiniz bir an geliyor mu aklınıza? Tesadüf mi diyeyim, mucize mi diyeyim? Sonra biz sabrettik, biraz bekledik, içimizden dua ettik. Sonra bir baktık kanama durmuş. Bizim bilmediğimiz bir güç elimizden tuttu. Artık pes etti, dedi ben çıkıyorum çocuklar. Aileye bilgi verirseniz benim hiç verecek takçım moralsiz. Haklı olarak hasta, yani kurtaramıyoruz hastayı. Çok mucizevi bir şey oldu. Sabaha karşı hasta uyandı. Gözlerini açtı. Herkese merhaba, ben Neşe Sapmaz, kanalıma hoş geldiniz. Profesör Doktor Yusuf Kalko'yu ağırlıyorum programında. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, selamlar. Şimdi kalp ve damar cerrahisi uzmanısınız. Profesör Doktor, hem üniversitede görev yapıyorsunuz hem ameliyatlara giriyorsunuz yıllardır. Şu anda üniversitede değilim ama emekli oldum. Ama doğru, mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yıllardır ameliyatlara girdiniz. Sizi insan bedeniyle ilgili en çok şaşırtan şey ne oldu? Yani öyle bir mekanizma var ki, öyle bir organ var ki, hakikaten hani hep özellikle aşıklar kalbe hep vurgu yaparlar, şairler kalbe vurgu yaparlar. Ya aslında biz özellikle kalp damar cerrahları da o kalbi hep görüp elimize aldığımızda ya bu nasıl mucize bir organ deriz, hayranlık duyarız. Yani düşünebiliyor musunuz? Beyniniz hükmedemiyor ona. Beyin dur deyince durmuyor. Kendi kendini uyarıyor. Kendi elektrik santrali var. Çalış, çalış, çalış. Gece uyuyorsunuz. Aslında bir bakıma ölüyorsunuz. Gözünüzü kapatıyorsunuz. Sabah uyandığınızda rüya dışında ya da görmezseniz hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. O 6 saat, 7 saat, 8 saatte size ne oldu acaba? Ama kalbiniz, o masum güzel organ öyle güzel çalışıyor ki bir günde 100.000 kere atıyor. 100.000. Tabii. Belki yüzlerce, binlerce litre kan pompalıyor. Yani böyle bir organa tabii ki saygı duyulur. Beni en çok etkileyen organ tabii ki kalbimiz. Manevi boyutta da çünkü işte tüm dinlerde, kadim öğretilerde kalbin sırlarından bahsedilir, kalbin hakikatinden bahsedilir. Ama siz bir cerrah olarak işte bunun tıbbi boyutunu, hakikaten önünüzde hastalar oluyor, işte ameliyat masasında onları yatırıyorsunuz, tedavi ediyorsunuz ve hassasiyet gerektiriyor. O kişinin hayatı sizin ellerinizin, parmaklarınızın ucunda oluyor. Sizi en çok şaşırtan şey ne oldu o ameliyat masasında, bu kadar yıllık kariyerinizde? Yani ölümü görüyorsun, 5 dakika sonra dirildiğini görüyorsun. Wow. Yani adam gidiyor, resmen gözümüzün önünde gözleri kayıyor gidiyor. Uğraşıyoruz. Sonra adam diriliyor, bana ne oldu, bir şey mi oldu diyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Resmen öleni diriltme gibi bir durum oluyor. Yani tabii bu Allah'ın, ya ben inançlı bir insanım. Tabii ki Allah'ın takdiri ama biz vesile oluyoruz. Şüphesiz. Doğru kalp masajı, doğru resüsitasyon dediğimiz hadiseyi yaptığınız zaman inanılmaz bir hastamı anlatayım. Büyük bir aorta anevrizması ameliyatı yaptığımız bir hasta. Ameliyat çok uzun sürdü.
yoğun bakıma getirdik. Hasta entübe. Uyandı hasta, harika. Gözleri bize nasılsın diyorum, böyle yapıyor falan. Her şey güzel. Sırtımı bir döndüm, adamın kalbi düz çizdi. İnanılmaz bir şey. Masaj. Tam 1 saat uğraştık o adamla. 1 saatin sonunda geldiğimiz nokta şu. Ben bıraktım, gidiyorum. Tamam dedim arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Artık kaybettik. Kaybettik. Tam yoğun bakımdan çıkıyordum. Hani bazen filmlerde olur ya. Tik Evet, tik. son anda o çıkmaya başlar. Hemen koştuk tekrar. Hadi ilaç yapın, onu yapın, ve o adam döndü ve 2 dakika sonra gözlerini açtı. Böyle yapıyor. Bana ne oldu? Bir şey mi oldu falan. Yani mucizeleri çok gördük. Aslında böyle insan hayatlarıyla ilgili mucizeler bizi çok mutlu ediyor, ama empati yaptığınız zaman sizi çok yıpratıyor. Yani bir hekim olarak kendi babam, kendi annem, kendi çocuğum diye düşündüğün zaman işte o zaman dayanamıyorsun zaten ve üzülüyorsun. Zaman zaman televizyonlarda ünlülerin bazıları ölüyor, kalp masajı yapılmadı, defibrilatör yoktu falan deniyor. Bunlar bizi çok üzüyor aslında. Ben sadece bir gerçeği söyleyeyim. Kalp masajı ve doğru suni teneffüs, bilme ve uygulama Avrupa'da %80'lerin üzerinde. Türkiye'de bu %1 bile değil. Ve maalesef her diploma alan insan üniversitede görüyor. Okullarda ilk yardım dersleri var. Ehliyet kursunda var. Askerde öğretiliyor. Ama biz sadece seyrediyoruz. Ve bu çok acı. Bakın Yani Türkiye'de ilk yardımla ilgili çok ciddi bir geri kalmışlık var diyorsunuz çok aslında. ciddi var. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda seferberlik ilan etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü 4 dakika beyin Birçok ölümü, insan kurtarılabilecekken belki kurtarılamıyor bu sebeple. 4 dakika beyin ölümü. Sen 4 dakika o kalbe doğru masaj yapıp, işte bir önce anlattığım hasta doğru mesajla geri döndü. Evet. 4 dakika Fatih Yürek. 4 dakika beyine oksijen verip kalp masajı doğru yapılsaydı Kaybetmezdik. kaybetmezdik, gülüyorduk, eğleniyorduk. Yine o şen şakrak şarkılarını söylemeye devam ediyordu. 4 dakika beyin hasarı kaybettik. Kim bilir Nur kaç içinde dakika. yatsın ama Yani gerçekten dolayısıyla çok üzücü. Yani böyle pisi pisine kayıplar oluyor. Sırf ilk yardım bilmemekten, Bizde- kalp masajını bilmemekten. ama bizde şöyle bir şey de var. Adam sendecilik var. Korkudan, ya ben dokunurum, kaburgasını kırarım, bir de ölürse benden bilirler. Bu doğru bir mantık değil. Yani sen elinden geleni yap, takdiri Allah'a bırak. Yeter ki yap. Yanlış yaptın, kaburgayı kırdın, kır kardeşim. Oraya bir kan gönder. Beyine az da olsa bir kan gitsin. Tabii Bu çok önemli. kaburgayı kırmak yani onu kaybetmekten daha iyidir Ki- neticede. Kalp masajı ya da ilk yardımı doğru öğrenen insanlar kolay kolay kaburgada kırmazlar ayrıca. Sen ama bilmeden, hadi bilmiyorsun. Ya yine bir şeyler yap hastaya. 112'yi, tamam 112 ara, doğru. Ama 4 dakika. 4 dakika gidiyor. Hayati. Beyin Bir hasar 4 dakika bir ömür. Tabii Ve ki. bedel olabiliyor. Tabii ki. Tabii ki. Bir ömre bedel Çok olabiliyor. Peki siz neden doktor oldunuz? Güzel bir soru. Ya ben ailemde çok hastalar oldu. Çok insanla, hani diyorlar ya, Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşmüş. Herkes gülmüş. Çabuk demiş, bana eşekten düşen birini getirin, o benim halimden anlar. Yani ailede çok. Ben liseye gidiyordum. Benim idolüm, dayım rahmetli 33 yaşına kalp krizi geçirdi. Nur içinde yatsın. İşte o zaman büyük bir Ankara'da üniversite hastanesinde. Ailede en çok okuyan bendim. İşte oğlum git bir sor falan dediler. Gittim, kapıyı çaldım. Doktorun biri geldi. Efendim dedim, şu hastanın yakınıyım. Bilgi almak istiyorduk. Saatlerdir dışarıda bekliyoruz. Bana bir fırça attı. Gözlerim doldu, ağladım. Dişlerimi gıcırdattım, ellerimi sıktım. Tabii bir şey diyemedim. Sonra kendi kendime söz verdim. Ben doktor olacağım ama hiç kimseyi fırçalamayacağım. Wow. Yani bu benim Orada bir hayatımda... gizli bir yemin Tabii aslında. tabii. Sonra aynı dayım yıllar sonra kanser oldu. Beraber Amerika'ya gittik. O zaman ben tıp fakültesinde daha 3. sınıfta falandım. O zaman tıbbı kazanmıştım. Mesela o gün Amerika'da göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi falan, o gün kendi kendime dedim ki ben kalp damar cerrahı olacağım.
Ve TUS'ta çok yüksek bir puanla kalp damar cerrahisini kazandım. Halbuki baktığınız zaman şu anda kalp damar cerrahisi yerlerde. Çünkü zor, ağır, çok parası yok. Asistanlara çok nöbet var. Çok rağbet gören bir branş değil. Sözün özü şu: bu işte gerek doktorlukta gerekse cerrahlıkta bu işi sevmezsen, bu işe sadece zengin olmak için girersen, çünkü bizim zamanımızda ben çapa ihtisaslıyım. Biz nöbet, hastanede yatmak bizim için hiç umurumuzda. Biz daha fazla ameliyat görelim, daha fazla bir şeyler görelim, bir şeyler öğrenelim. Şimdiki nesil arkadaşlar kaç nöbeti var? Döner sermayesi kaç para? İşte hafta sonu işte şu kadar izin veriliyor. Yani bunları hesaplıyorlar. İdealizm öldü. Allah korkusu yok. Meslek sevgisi yok. O yüzden kalp damar cerrahisi çok tercih edilmiyor artık. Hangi bölümler? Daha pratik, daha kolay, para kazanılan, işte bir an önce hayata atılan branşlar tehdit. Peki bu insanlar ne olacak? Bu insanları kime teslim edeceğiz? Hadi biz şu anda iyi kötü gidiyoruz. Yarın Kaldı ki kalp hastalık, diğer taraftan siz diyorsunuz ki yetişen kişi yok ama kalp hastalığından muzdarip hasta çok. Çok. Vefatlar çok. çok. Ki resmi rakamlar eminim çok çok fazladır oranlar. Yani öyle yanlış çok şey var aslında da onu bir gün ayrı bir program Tabii. yapar sizinle konuşuruz. Çok yanlış. Bence bana göre yanlış Peki çok şey var. hani dijital bir zamana geçiyoruz, işte yeni dünya düzeni diyoruz, robotik cerrahi diyoruz. Bu yaşanılan değişimin bunda etkisi var mıdır bu süreçte? Yani robotik cerrahinin hedefi çok harika. Nanoteknolojinin ilerlemesi harika. İşte alet edevatların geliştirilmesi harika. Ha bunlar pratik hayata, pratik ve rutin kullanıma belki 30 yıl sonra, 50 yıl sonra rutin olacak. Yani şu anda seçilmiş vakalarda, özel merkezlerde ve özel cihazlar. Çünkü o cihazlar çok pahalı. Her hastanede, her merkezde yok. Ama yarın öbür gün göreceğiz ki bu çok yaygınlaşmış. Şimdi bana bazen hastalarım soruyor, hocam işte plaklar oluyor kalpte, şah damarında. Ya bunu temizleyecek bir şey yok mu? Bir alet falan. Şu anda özellikle bazı enzim çalışmaları ve nanoteknoloji hakikaten şu anda deneysel anlamda çok başarılı işler yapılıyor. Böyle küçük, öyle bir zaman gelecek ki kafanızdan tasavvur edin. Küçücük nano mikron civarında, bir nano mikron milimetrenin belki milyarda biri. Elektron mikroskopları gelişti, artık bunları görebiliyoruz. Bir tüneller gibi bir alet gelecek, o plağı ufak ufak aynı madenciler gibi eritecek, yok edecek. Ya da bazı enzimler oraya neşredilecek, enzim orayı eritecek. Bunlar var mı? Var. Geleceği var bunların. Gelecekte çok farklı şeyler duyacağız. Özellikle bizden sonra gelen nesil bunları yapacak. Ben buna inanıyorum. Gelecek derken ne kadar yakın bir zamanda görüyorsunuz, öngörüyorsunuz bunu? Ya şimdi gün gelecek. Bir tane filmde bir adam vardı, gün gelecek. Belki kanser diye bir şey kalmayacak. Belki de bunların çoğunun tedavisi bulundu aslında. Ama küresel akıl, mesela bazı kanserlerin kesin tedavisi bulunduğunu biliyoruz biz. Ama bunlar şu anda rutin tedaviye sokulmadı. Sebep, hocam biz bir kemoterapide bir argemizi tamamlayalım, şöyle bir paramızı bir toparlayalım, oradan bir götürelim, biraz daha bekleyelim. Şimdi kime verelim? Elitlere verelim. Amerikalı elitlere, Yahudi elitlere ya da devlet adamlarına falan verelim. Şu anda halka yaymayın. Tabii bunlar gerçekten verilecek mi, verilmeyecek mi? Çünkü öyle bir komplo teorisi var ki dünya nüfusu çoğalıyor. Bunun bir şekilde düşürmemiz lazım. İşte pandemiyle ilgili bir sürü Evet. şeyler konuşuldu. Şimdi çok yakın zamanda işte pandemi diye bir süreç yaşadık. Ve bu hepimizin hayatlarında inanılmaz bir süreci getirdi. İşte kapanmalar, bir anda aşı, işte bu Covid nasıl insanlar pat pat ölüyor arka arkaya ve daha henüz aşı olmayan şeyler, kimileri sıvı diyordu bunlara. Siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Yani o dönemde ne oldu? İnsanlara ne yapıldı? Vallahi biz de televizyonlardan gördük ilk başta. Çünkü böyle bir virüsün varlığını çıktıktan sonra anladık. Hatırlar mısınız ilk televizyon haberlerinde Çin'de insanlar oldukları yerde yere Tabii iniliyordu. Wuhan'da. Yolda yürürken pat ölüyordu adam. Halbuki biz öyle bir şey olmadığını gördük. En azından etrafımıza Covid geçirenlerden gördük.
İlk zamanlar hastanelerde hasta muayene etmeye doktorlar çekiniyor ve korkuyordu. Çoğu doktor muayeneyi bile yapmıyordu. Hı hı. Hatta biz uzay üssü gibi böyle uzay elbiseleri giyip her tarafımız maske falan insanlara dokunmadan ya da uzaktan tedavi ediyorduk ya da Tabii bakıyorduk. o şüphesi olan kişiler için hemen öyle bir Tabii bu arada- karantinaya alınma süreci oluyordu. Bu arada bir sürü meslektaşımız da şehit oldu. Yani bu arada bir sürü insanı da kaybettik. Sebep hani sadece geçirdiği basit bir Covid değil. Yoğun Covid virüsü aldılar bu insanlar. Yani Covid O dönemde avuç kesinlikle avuç içilen ilaçlar oldu. kesinlikle laboratuvarda üretilmiş. Bu en son yapılan Yapay bir virüs. yapay bir virüs olduğu gösterildi. Tabii aşıyla ilgili yani bizim bildiğimiz, daha önce bilmedik. Biz daha önce Türkiye'den de yayınlar gönderildi. Bir tane de biz gönderdik. Yayınlarımız kabul edilmedi. İşte Covid'in inme yaptığı, özellikle genç yaşta insanlarda, işte Covid'in kalp krizi risklerini arttırdığını, özellikle aşılardan sonra da artışlar olduğunu gösteren yayınlar hiçbiri kabul edilmedi. Sadece istisna, işte milyonlarca insan üzerinde çalışma yaptık. Ne oldu sonuç? Ya kalp krizini önlüyor kardeşim dediler. Peki o insanlara o zaman da söylemiştim. Ben hatta o zaman çıkmıştım, demiştim ki en azından arkadaşlar Covid geçirenler ve aşı olanlar mide rahatsızlığı yoksa, kontrolsüz tansiyonu yoksa, ilaç alerjisi yoksa günde bir tane kan sulandırıcı aspirin, bebe aspirini alsınlar demiştim. Peki geldiğimiz nokta ne? Şu anda Amerika'da prospektüslerin içerisine en son şunu kabul etti Amerika. Ya bu Covid ve aşılar kalp kası iltihabı yapıyor. Peki biz halbuki Covid ya da Covid aşılarında şunu dediler bize. Ya aslında yapıyor da çok az. İşte 100.000'de 1, milyonda 2. Çok düşük oranda. Yok işte dediler. Amerika'da en son yapılan çalışma şunu gösterdi. Covid geçiren bütün insanlara kontrol kalp MR'ı çekildi. Kalp MR'ında %15 çıktı bu oran. Şimdi sebebi şu. Yani biz şimdi bilimsel çalışmalar tamam doğru da ya eksik olan şu. Her göğsü ağrıyan ya da her batması olan insan doktora gitmedi. Bunların büyük bölümü hafif orta geçirdi ve evde geçirdi. Hastaneye başvurmadı bu insanlar. Kesinlikle. Hani bak o zaman sen sadece hastaneye başvuranlar üzerinden yaptığın zaman zaten ağır miyokardit, ağır kalp kas hasarı gelen insanlar o zaman evet doğru milyonda 3, 100.000'de 3. Evet o doğru. Sen hafif ayaktan ya da orta seviyede geçen insanları atladın. Bunları bir kere görmezden geldin. Başka? Şimdi en son Amerika'da bile artık bunlar konuşuluyor. Yani bunlar rahat rahat konuşuluyor. Peki sana bir soru. Bu saatten sonra velev ki böyle bir olay oldu. Türkiye'de bir araştırma yapılsın. Mesela bir sürü anketçi var. Niye yapmıyorlar anlamadım. Onlara güzel bir fikir vereyim. Böyle bir pandemi oldu ve tekrar aşı olmanız gerekti. Kaç kişi aşı olur? Mesela siz aşı oldu musunuz? Hayır. Yani bu ona benziyor. Şimdi ben mesela kendimden örnek Siz vereyim. aşı oldunuz. Oldum. 3 kere oldum. 2 kere de Covid geçirdim. Hastanede çalıştığım için. Çok geç. Peki ben 50 yıllık hayatım boyunca hiç alerjim yoktu. Ben şu anda basit bir ağrı kesici, bildiğin basit bir minoset veya şeyden hariç, paroldan hariç, mesela bir Apranax, bir işte Arveles, herhangi bir ağrı kesici, yüzüm şişiyor. Doktor olmasam ölmüştüm. Anjiyonörotik ödem oldum. Nefes alamadım. Allah'tan evde kortizol vardı, öyle yırttım. Niye alerji oldum ben? Niye alerji oldunuz? Bağışıklık sistemim aşırı uyarıldı. Aşırı uyarıldı. Mesela bir ara hatırlar mısınız? Uyuz arttı, uyuz salgını vardı. Doğru, evet. Külliyen yalan. O da onun aşının yan etkisi. Aşının yan etkisi. Ya da Covid'in yan etkisi. Hani hangisi? Çünkü ben Covid oldum, 3 kere de aşı oldum. O mu tetikledi, bu mu tetikledi bilmiyorum. Ama sonuçta Covid yaptı. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Ya bilmiyorum tabii ama Covid bence o kadar hasar vermiyor. Aşının verdiği zarar daha büyük olduğunu düşünüyorum. Öyle dememek lazım. Çünkü Covid'in de verdiği büyük hasarlar var. Vardır. Şimdi Ama bir kere mesela size şunu söyleyeyim hocam. Ben aşı olmadım. Ama Covid geçirdim. Çok hafif bir şekilde geçirdim. Yanımdaki arkadaşım temaslı o Covid çıkmasaydı ben haberim bile olmazdı Covid olduğumda. O süreçten sonra
hiçbir farklılık olmadı benim hayatımda. Bir, Hani Covid geçiren biriyim, onu bilmiyorum ama aşılananlarda gördük hep. Çok ama değişiklikler oldu. Covid öyle bir mikrop ki, yani mikrobun mikrobu. Virüs. Benim bir tane Berbat. doktor arkadaşım var, nur içinde yatsın. Böyle kaslı, pazılı, spor yapan, kendine bak. Aynı yaştaydık. Yani ben bazen bana üzülürdü. Ya kardeşim kendine hiç bakmıyorsun falan filan. Böyle sağlıklı bir adam, spor yapan bir adam. Covid aldı onu götürdü. Sebep? Başınız Bak sağ ben olsun. de geçirdim. Hani baktığın zaman benim aslında ölmem lazım. Onun yaşaması lazım. Yo, o gitti. Çünkü Covid böyle mıknatıs gibi gözüne kestirdiği sebep ne? Genetik yatkınlık. Mesela pıhtılaşma sorunu olan insanlar direkt yakalıyor. Genetik başka rahatsızlığı olanlar direkt yakalıyor. Mesela biz şöyle bilmiyor muyduk? Eskiden hocam kronik bronşit olan hastalar yüksek riskli grup. Aman ha Covid olursanız ölürsünüz. Evet. Tam tersi oldu. Kronik bronşit olan insanlar enteresan bir şekilde, çünkü onların akciğerlerindeki mekanizma, immün mekanizma onları korudu. Hı hı. Çünkü yıllarca sigara içmişler, işte maruz kalmışlar falan. Onlara bir şey olmadı. Hatta bunu göğüs hastalıkları doktoru arkadaşlarım da defalarca söylediler. Ya biz sigara içenlere kesin Covid'de bunlar ölür dedik. Hiçbir şey olmadı. Yani dolayısıyla Belli olmuyor diyorsunuz, kestirilemiyor diyorsunuz. şimdi Çok fazla esas burada sebep var Covid'den diyorsunuz. ziyade herhangi bir virüs, gribal bir enfeksiyon kalp krizi riskini arttırıyor. Bak insanlar bunu çok öteliyorlar, umursamıyorlar ama çünkü damar içinde oluşan plak, virüs geliyor burayı parçalıyor, üstüne trombosit dediğimiz pıhtılar oturuyor ve kalp krizi geçiriyorsun. Genç yaşta inmeler oluyor. Gribal enfeksiyona bağlı Tabii oluyor. maalesef. Peki şimdi hani gripte o zaman kişi ne yapması gerekiyor? Grip oldu diyelim ki çoğu insan bu dikkat çektiğiniz tehlikelerin farkında değil. Şimdi Bu kişiler ne yapsın? gribal enfeksiyonda illa ilaç alsınlar çünkü gripin ilacı yok. Evet, Ama aşısı semptom var. giderici şeyler yapmalılar. İşte nedir? Ateşi yükseltmemeliler. Bol sıvı tüketmeliler. Bol vitamin almalılar. Yani işte mümkün olunca da dinlenmeliler. Çünkü çalışan insan gripten kurtulamaz. İstirahat Mutlaka süreci istirahat çok etmeli. önemli. Tabii. Hocam bir de şunu söyleyelim. Mesela sizin ben daha önceki yayınlarınızı da çok izledim. Enflamasyona çok dikkat çekiyorsunuz. Çok önemli diyorsunuz. Yani aslında nasıl oluyor? Bu enflamasyon mekanizması nasıl? Şimdi bakın vücutta iki tür bakterimiz var bağırsaklarda. Bir probiyotik dost bakteriler, bir de mikrobiyat dediğimiz düşman bakteriler. Dost bakterileri güçlü olan insanlar kronik inflamasyonu yenen insanlar. Yani kolay kolay bu insanlara bir şey olmuyor. İmmüniteleri güçlü oluyor, bağışıklık sistemleri güçlü, savaşçı hücreleri oluyor ve bu insanlarda kolay kolay kalp krizi olmuyor, kolay kolay işte inme olmuyor, kolay kolay kanser olmuyorlar, kolay kolay diğer şeyler olmuyorlar. Peki kronik yangı dediğimiz kronik inflamasyonda neler bunu arttırıyor? Hareketsizlik, obezite, yaşam tarzındaki diğer kötü alışkanlıklar, işte bol kafein, enerji içecekleri, bol karbonhidrat tüketimi, işte hazır gıdalar, ya şu bildiğimiz basit etli bunyonlar, tavuk bunyonlar bile O paketli. inflamasyonu arttırıyor. Hı hı. İşte ayçiçek yağı, tereyağı, annemizin yağı. Yıllarca kullandık bunu. Hı hı. Bunlar maalesef. Bunlar hep var. Bunları hep gördük. Bunları hep yaşıyoruz. Kronik inflamasyon vücudumuzda ilk yaptığı şey insülin direnci. Sonra şeker hastalığı. Sonra devam ettiğin zaman işte kalp krizi, inme, Hı hı. devam et. Guatr Peki, hastalıkları. Kişi enflamasyonu işte bu hangi testle öğrenir? Yani ne test yaptırması gerekir enflamasyonun Şimdi arttırması için? ya en basiti hepimizin bildiği CRP dediğimiz CRP. hadise. Hı hı. Siz onunla kabaca ve inflamasyon testi gibi düşünürsünüz. İşte hocam benim enfeksiyonum yok aslında. CRP'm 100 ya da CRP'm yani yüksek çıkıyor. Sebebini bulamadılar. Sebebi belli aslında. Çünkü biz SRP'yi ya da CRP'yi sadece mikrop oldu mu, enfeksiyon oldu mu, ateşi yükseldi mi yükselen bir şey zaten enfeksiyonda da Zehirleniyorsun, bakıyoruz. gidiyorsun CRP'ye baktırıyorsun gibi oluyor. Yani tamam ama kronik inflamasyonda yükselir. Mesela şu da çok önemli. Ya hocam kaslı bir adam
Gencecik, spor da yapıyor. Besinlerini harika, Akdeniz tip mutfakla besleniyor ama kalp krizi geçirdi. Nasıl Hayda, oluyor? nasıl oluyor? Niye olsun? Kolesterolü de düşük. Nasıl oldu hocam? Genetik. Genetik. Nedir genetik? Yani genetik kalp hastalıklarını kastetmiyorum burada. Genetik bazı kan değerlerinde sorun var. Mesela lipoprotein A, apoprotein B, homosistein ve ESCRP değerleri. Bu 4 değer. Bu çok önemli. Özellikle gençlerde, ailelerinde erken yaşta ölüm, erken yaşta inme, erken yaşta anjiyo, erken yaşta bypass, erken yaşta akciğer embolisi, derin ven trombozu varsa bunlara baktırmaları gerekir. Çünkü bunlar eğer yüksekse sen istediğin kadar hayatını değiştir bilme. Tabii ki onları yaşamanla. Çünkü bunun bir ilacı yok. Doğru. Yani çoğu zaman çevremizde deriz çünkü dediğiniz tüm koşulları yerine getirmesine rağmen bu tamamen dediğiniz Oluyor. sebeple olabiliyor. O saydığınız şeylere baktırılınca orada görüp önüne kesin geçebiliyoruz o zaman. Yani önüne şöyle geçebiliyorsun. Yani biliyorsun neyin olduğunu. Tabii ki. Yani sen şimdi şöyle düşün. Genetik olarak lipoprotein A yüksek. Bunu düşüren herhangi bir ilaç yok. Peki ne yapacaksın? Bir de üstüne hareketsiz yaşıyorsun, hımbılsın, habire kötü besleniyorsun, kötü alışkanlıkların var. Çarpı 2. Kalp krizi geçirme riskin daha yüksek. Ama yok hocam ben sağlıklı yaşıyorum, kendime dikkat ediyorum. En azından yakın doktor kontrolüne de girersen sıkıntıyı en az hasarla bertaraf ederiz. Şimdi hocam bir de son zamanlarda şeyi çok duyuyoruz. İşte bu genç ölümleri ve kalp krizine bağlı genç ölümleri duyuyoruz. Bu neyle alakalı? Şimdi genç ölümlerinin %80 aslında kriz değil. Kalpteki ritim sorunu. Ritim. Çünkü Taşikardi gibi mi? şimdi ventriküler fibrilasyon dediğimiz normalde kalp şöyle kasılır. Bazen bura kasılır, bura titrer. Bunlar atrial bunlar ritim, bir sürü ritim ıvır zıvırı var. Bir de şöyle olur. Hiç kalp kasılmaz ve kalp düz çizer. İşte bunlara elektroşok yapıp ya da kalp masajıyla en azından elektroşok yapılan mesela örneği kim vardı? Volkan Konak. Mesela adam konser verirken pat diye yığıldı düştü. Orada kalp masajı falan yapıldı ama elektroşok cihazı olsaydı belki düzeltilebilirdi. Sebebi şu. Geçirilen gribal enfeksiyonlar, özellikle COVID, kalp kasında iltihap yaptığı için bunlarda kalpte ileti kusurları oldu. Biz mesela COVID'den sonra ve aşılardan sonra polikliniklerde en çok çarpıntı ya da aritmiyle gelen insan görmeye başladık. Doğru. 2. Özellikle binde 2 ya da binde 4 görülen kardiyomiyopati, kalp kasında kalınlaşma, doğumsal bir anomali aslında bu. Bunlarda da ileti kusurları oluyor. Mesela dikkat et, kalp krizi geçirdi denilen insanların %80'i aslında kalbi birden kontak kapatıp birden pat diye yere düşer, kafa üstü yere düşer. Bu çok çok önemli. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Esas sorun o. Bunun önüne geçilemez. Genç kardeşim, eğer 50 yaşın altında ailende kalple ilgili, damarla ilgili, inmeyle ilgili bir sorun varsa 30 yaşına kadar bir kez dahi olsa kalp ekokardiyografisi, kalp içinde kapaklarda sorun var mı, kasında kalınlaşma var mı? Bunlara bir baktır. Bir EKG, kalpte ritim sorunun var mı? Baktır. Basit bir efor testi. Şüpheli bir şey varsa bir sanal anjiyo yaptırabilirsin. Hatta ve hatta yapay zeka destekli algoritmalar var artık. Bunları yaptırabilirsin. En azından için rahat etsin. Bir de biraz önce saydığım 4 tane kan tahlili. Bunlar çok önemli. Evet, onlar gerçekten çok önemli. Onları not alacağım ben sonra izlerken hocam. Hocam şimdi sabah yüksek çıkan tansiyon neyin habercisi olabilir? Sabah yüksek olan tansiyon neyin habercisi olabilir? Sabahları tansiyonu yüksek çıkıyor. Gece uyumuyorsundur. Uykun düzen. Çünkü bizim biyolojik bir ritmimiz var. 7 saat kesintisiz uyuman lazım. Hocam ben 11'den sonra canım sıkılıyor. Arada telefona bakıyorum. Olmadı televizyona bakıyorum. Hep hayatım mavi ışıkla. Niye yükselir? Çünkü sen karanlık bir odada uyumanın avantajları var. Bir kere de sen gözlerini kapattığında senin beyninde melatonin denen bir hormon salgılanıyor. Bu melatonin damarları gevşettiği gibi pıhtılaşmayı da engelleyen bir hormon. Sen şimdi
Melatonin salgısını engellersen damarlar büzülür ve tansiyonun otomatikman yüksek olur. 2. Hocam geç saatte 11'de 12'de gece dönersine gittim. Bir güzel karnımı doyurdum. O tıka basa. Senin tansiyonun eğer düşmüyorsa geceleri yemek yiyorsun. Niye? Sebebi ne? Sebebi şu. Sen ortalama Türk ailesi 6'da yemek yer. En fazla 7'ye kadar işte yanında biraz kuru yemiş, biraz meyve, çay içersin. Yemek faslı bitmeli. Zaten yapılan sağlıklı çalışmalarda da bu böyle gösterilmiş. Sen gece 11'de aslında biz gece uyuduğumuzda parasempatik sinir sistemini çağırıyoruz. Diyoruz ki kardeş gel bizim nöbetimiz bitti sıra sende. O da karanlık bir ortamda çalışmak istiyor. Diyor ki tamam kardeş ben dükkanı açıyorum. Vagus gel oğlum sen diyor. Vagus siniri geliyor. Dur diyor kalpten seni bir yavaşlatayım. Şöyle bir kendine gel. Tansiyon seni de biraz düşüreyim ben. Tamam güzel. Sen şimdi geceliğin mide boşalmış zaten. Mide yok. Mide böyle olmuş. Sonra ne oluyor? Mide diyor ki arkadaşlar benim bunu sindirmem lazım. Beyin şu kalbe bir söyler misin? Bana biraz kan göndersin. Beyin diyor ki kalp uyan. Ya dur tatildeyim kendime uyuyorum ben. Ya diyor gel diyor mesai var. Peki geldim. Ne yaptı? Kalp çalışıyor. Bir dakika diyor arkadaşlar diyor. Benim çok çalışmam lazım. Oraya bol miktarda kan gitsin ki bu yemeği sindirelim. Adam rahatsız. Bu sefer ne oluyor? Uyuması gereken ya da dinlenmesi gereken ya da kendini onarması gereken kalbin pert. Bir de üstüne damarında plak ya da daralma varsa kesinlikle kalp krizi geçiriyorsun. İşte ağır yemeklerden sonra kalp krizi geçiren insanları özellikle sabah saatlerinde kalp krizini daha çok görüyoruz. Sebebi bu. Hı hı. Peki hocam yine arkadaşlarımızın hazırladığı bir soru. Kalbi en çok yoran yiyecek hangisi? Birden fazla. Tamam o zaman hangileri? Yani siz hocam ben hayvansal gıdaları acayip seviyorum. Bol miktarda et yiyorum. Yanlış. Et yiyeceksin ama kararında yiyeceksin. Karbonhidrat. Hocam ben tatlı yemeden doymuyorum. Ben günde sabah, öğle, akşam, yatsı yatmadan önce hep tatlı yiyorum. Yanlış. İşte bir önce anlattım ya senin bol lifli, bol antioksidanlı gıdalarla beslenmen lazım. Bu Akdeniz tip mutfakta çok belirgin. İşte bakliyatlar, sebze yemekleri, işte yeşil salata, brokoli, brokoli sebzelerin kraliçesi, kırmızı pancar, nitrat bombası, semizotu, omega 3 zengini, probiyotik bütün gıdalar. Senin bunlarla beslenmen lazım. Bunu baharatlarla da güçlendirmen lazım. Tarçın, karanfil, zerdeçal, zencefil, kimyon bunlar hep kalp dostu. Hep Kalbe faydalı. bahsederler özellikle zerdeçal, zencefil. Onları bol bol yaşamımıza entegre edelim değil mi? Mümkün olduğunca bol bol ya belli Belli kıvamda ölçüde her şeyi tabii, diyorsunuz. tabii. Tamam bu saydıklarınız da çok güzel. Hocam maalesef son dakikalarındayız programımızın. Son sorumu sormak istiyorum. Yıllardır yaşamla ölüm arasında o ince çizgide görev yapan bir cerrahsınız. Ve az önce sohbetimiz sırasında dediniz ki ben inançlı biriyim. Peki bu göreviniz esnasında gerçekten de ameliyathanede olsun ya da yaşadığınız işte böyle o hastanızla aranızdaki özel anlarda olsun. Ya evet yani insanın ötesinde, bu dünyanın ötesinde, bizim 5 duyu organımızla algıladığımız boyutun ötesinde hakikaten daha yüce, daha ulu, ilahi bir gücün, işte Allah'ın hikmetlerine şahit olduğum çok acayip bir an oldu dediğiniz bir an geliyor mu aklınıza? Olmaz mı? Şok var. Yani öyle hastalar oluyor ki bazen kanama oluyor. Bizim en büyük korkumuz kontrol altına alamayacağın kanama. Cerrahın en büyük korkusudur o. Yani bazen pes bile diyoruz. Diyoruz ki ya bu durmayacak. Durmuyor. Üstüne basıp bekliyorsun. İçinden bütün duaları okuyorsun. Ben böyle çok duran hasta biliyorum. Tesadüf mi diyeyim, mucize mi diyeyim, başka bir şey mi diyeyim? Evet çok uğraştık, çok yaptık ama durduramadık. Sonra biz sabrettik, biraz bekledik, içimizden dua ettik. Sonra bir baktık kanama durmuş. O zaman kendimize çok ya bir şey oldu burada. Bir şeyler geldi, bir şeyler oldu. Yani bizim bilmediğimiz bir güç elimizden tuttu, bize yardımcı oldu. Bazen Tıbbın hiçbir şekilde açıklayamadığı yani açıklamaya yetmediği. şöyle yani dedim ya biz tıbbi olarak
İşte özel yapıştırıcılarımız var, özel dokular var, özel dikişler var, özel o kanamayı durdurmak için her şey Ekipmanlar. var. Durduramıyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz durmuş. Benim böyle bir anım var. Bir tane hasta, asistanlık yıllarımda hocamız, büyük hocamızla birlikte girdik. Aort diseksiyonu, aort yırtılmış falan. Çok zor bir hasta. Gencecik bir çocuk. 43 yaşlarındaydı o zaman. Yani ben asistanım, daha küçüğüm. 28-29 yaşındayım. Ameliyata girdik. 12 saat sürdü ameliyat. 12 saat. Sebep, kanamayı durduramıyorduk. 12 saat kanamalı bir şekilde Durmadı. ameliyat devam. Sonra büyük hocamız, o zaman bölüm başkanımız artık pes etti. Dedi ben çıkıyorum çocuklar. Aileye bilgi verirseniz benim hiç verecek takçım moralsiz. Haklı olarak hasta, yani kurtaramıyoruz hastayı. Çünkü biz hastaya belki 20-30 ünite kan vermişiz. Bir türlü kanamayı durduramıyoruz. Sonra bir tane o zaman uzmandı bir hocamız var. O da benim duayenlerimden bir tanesi. Ona selam olsun. Selam olsun. Onunla birlikte ameliyata devam ettik biz. Ya dedik abi şunu yapalım, bunu yapalım. En son dur lan dedi. Biraz bekleyelim, Ama biz bu arada hasta yakınlarına öldü haberi vermemiz lazım ama hastanın kalbi halen atıyor. Atan kalbi nasıl öldü diyeceğiz ki. Çok mucizevi bir şey oldu. Tabii biz bir şeyler daha yaptık ama biz vesile olduk. Kanama durdu. Biz hastayı yoğun bakıma aldık. Biz yoğun bakıma çıkmaz diyorduk hasta. Çıktı. Sabaha kadar başında bekledik. Bir dakika bile uyumadık. Ya bu hasta kurtulacak mı acaba? Ve sabaha karşı hasta uyandı. Gözlerini açtı. Hiçbir nörolojik sekeli yok. Sonra biz hasta yakınlarına her şey mükemmel, bir sorun yok dedik. Neyse hocamız sabahleyin geliyor. Tabii biz bu arada o hengamede hocayı aramayı unuttuk. Bir de gece aramayalım dedik adamcağızı. Sabah hoca geliyor. Hasta yakınları ona teşekkür ediyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar. Hoca diyor ki ya bir terslik var bu işte. Ben öldü diye çıktım, hani belli etmiyor. Hoca biraz soğukkanlıydı. Oğlum diyor ne oldu diyor. Hasta yakınları bana sarıldı. Ben kızacaklar diye beklerken hani onlara bilgi vermedim. O çok enteresan. Meslek hayatımda enteresan vakalardan bir tanesi. Mesela Çok o hasta güzelmiş. yaşadı. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi hocam bir de bilmiyorsunuz benim programımda şöyle bir şey oluyor. Biz her programda tayyi mekan yapıyoruz en sonunda. Yani hayali olarak bir yere gidiyoruz. Sonra montajda bunu yapıyor arkadaşlarım, düzeltiyorlar açıkçası. Sizle nereye gidelim? Nereye gitmek istersiniz? Türkiye'de bir yer olabilir, yurt dışında bir yer olabilir. Zaman olarak da gidebiliriz, mekan olarak da gidebiliriz. Şehir, ülke. Ve Yusuf Kalka hocamla Kapadokya'ya gidiyoruz. Evet, Kapadokya'dayız. Neden Kapadokya'ya geldik? Valla ben Kapadokya'yı çok seviyorum. Etrafımızda balonlar şu an. Tabii. Büyüleyici bir yer bu arada. Kesinlikle kaya Ülkemizin otelleri, yeraltı şehirleri, bir de özellikle insanlığın gayretle, çabayla, alın teriyle neler yapabileceğinin en büyük ispatı. Hani baktığın zaman adamlar o zaman teknoloji yok, tünellerler yok, makine yok. Elleriyle koskocaman bir kaya şehirleri kurmuşlar. İnanılmaz bir şey. gerçekten öyle. Yani ben Büyüleyici bir güzellik. yani şimdikiyle kıyaslıyorum. Şimdiki gençler her şeyi zahmetsiz istiyorlar. Zahmetsiz rahmet istiyorlar. İşte iğne yapıyorlar, kilo vereyim diyor. Ya da oturduğu yerden para kazanayım diyor. İşte üniversiteyi yalandan bitiriyor, online diyor. Ama işte ta binlerce yıl önce insanlar ne zorluklarla o kayaları oymuşlar. Biz, özellikle benim dönemim insanlar, işte 50 yaşın üstünde, 50 yaşındaki insanlar, biz tam bir araftayız. Evet, Biz doğru. televizyonun olmadığı, hatta ev telefonunun olmadığı günleri biliyoruz. Benim oğlum bir gün bana sordu. Baba dedi eskiden cep telefonu yokmuş. Nasıl yaşıyordunuz? Yani gençlik ya da çocuklarımız o günü tasavvur edemiyorlar. Biz analog dönemi de yaşadık, dijital dönemi de yaşadık. Aynen. İki çağ arasındayız. Aynen. O yüzden de bence seçilmişiz belki de hocam, öyle düşünüyorum. Yani ben iyi ki o günleri yaşadık. İyi Çünkü ki. o günleri yaşadığımız insanlar çok organikti. Evet, kesinlikle Çok öyle. doğaldı. Yani çok kalender, gerçek Anadolu insanlarıyla tanıştık, yaşadık. Hiç pişman değilim. Kesinlikle. Ben de. Harika insanlardı. Çoğu cahildi, çoğu bilgisizdi ama mert insanlardı. Şimdiki insanlar gibi kolayca değildi. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. teşekkür Süremizin ederim. sonuna geldik. Ne İyi ki güzel, çok geldiniz. Bu güzel vesileyle sohbetti. sizi tanıdığıma da Ben çok de öyle. sevindim. Sağ olun.
Ve sizler de kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.